Merhabalar arkadaşlar. Hadi Örsene YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda 1-1,5 yaşa uygun hem kız hem de erkek bebeklerde kullanabileceğiniz bebek yeleğinin anlatımını yapacağım. Yeleğimi 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. Bir yumaktan biraz fazla da ip kullandım. İpim 100 gramı 250 metre uzunluğunda olan anti-peeling özelliğe sahip Kartopu Baby One. Bu renkte örmek isterseniz de renk kodu K271. Yeleğimi 3 parça olarak ördüm. Önce ön parçalarını ördüm. Daha sonra arka parçasını tamamlayıp omuz kısımlarından tığ yardımıyla birleştirdim. Yeleğimizi arka parçasından başlayıp daha sonra yaka kesmini yaptıktan sonra ön parçaları örebilirdik arkadaşlar. Fakat modelimiz ters geleceği için parçalı olarak ördüm. Yeleğimizin ölçüleri şöyle. Beden genişliği 27 santim. Beden uzunluğu ise 32 santim. Yeleğimizin arkasını da göstereyim. Çok tatlı, çok sevimli bir yelek oldu arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok kıymetli. Beğeni yorum yaparsanız çok sevinirim. Yeni paylaşacağım videolardan anında haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi hazırsanız yeleğimizin yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Yeleğimize 3,5 numaralı şişe 34 ilmek atarak başlıyoruz. Önce yeleğimizin sağ parçasını öreceğiz. Bana göre sağ parçasını örüyorum. 34 ilmek attıktan sonra arka yüzdeyim. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. Beş sıra haroşa öreceğiz. Haroşamı her iki yönde de tersten öreceğim. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi arka yüzde ters olarak ördüm. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Örmeden almış olduğum ilmeği ters örüyorum. Kenarlarımızın tırtıklı olması için sıra sonundaki ilmeği örmeden şişimize takıp sıra başında ters olarak örüyoruz. Yine sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıp diğer yüzde sıra başında ters olarak örüyorum. Bu şekilde 5 haroşa sırasına tamamlayıp gelelim. Daha sonra model kurulumuna geçelim. 5 haroşa sırasına tamamladım. Şimdi bu sırada model kurulumuna geçeceğiz. Fakat bu kenar artık tırtıklı olarak değil de düz olarak devam edecek. O yüzden sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüyoruz. Bu kısım bizim dikilecek kısım. Bu kenar ise pat kısmımız. 6 ilmek patımızda haroşa olarak devam edecek. Kenarlarımızın bu şekilde tırtıklı olması için de sıra sonundaki ilmeği örmeden şişimize takıp sıra başında ters olarak öreceğiz. Bu kenarda ise sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp sıra başında örmeden alacağız. Şimdi bu sırada model kurulumuna geçiyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Şimdi ilk sırasını örüyoruz.
Bir ilmek düz ördükten sonra 5 ilmek sayıyorum. 5 ilmek üzerine modelimizi kuracağız. 5 ilmeğin ilk ikisini şu şekilde sol taraftan girip ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Bir ilmek dolama yapıp bir ilmek düz örüyorum. Bu düz ilmeğim benim modelimin ortasında olan ilmek. Düz olarak devam edecek. Bir ilmek dolama yapıp dördüncü ve beşinci ilmeği birlikte öreceğim. Dördüncü ilmeğin yönünü çevirip iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 5 ilmek üzerine model kurulumunu yaptık. Şimdi model aralarımız 5 düz ilmekten oluşuyor. 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5. 5 ilmek düz ördükten sonra yine 5 ilmek üzerine modelimizi kuracağız. Birinci ve ikinci ilmeği şu şekilde birlikte düz örerek kesiyorum. Bir ilmek dolama yaptım. Üçüncü ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar dolama yaptım. Dördüncü ve beşinci ilmeği birlikte öreceğim. Dördüncü ilmeğin yönünü çevirip iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar 5 ilmek düz öreceğim. Model aralarımız 5 düz ilmekten oluşuyor. 1 2 3 4 5. 5 ilmek düz ördükten sonra yine 5 ilmek üzerine modelimizi kuralım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 ilmek dolama yaptım. Modelin ortasında olan ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar 1 ilmek dolama yaptım. İlmeğimizin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. Tekrar 1 ilmek düz örüyorum. Burada da ilk ilmeği örmeden aldıktan sonra modelden önce 1 ilmek düz örmüştük. Burada da modelden sonra 1 ilmek düz ördüm. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. 6 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Pat kısmımız haroşa olarak devam edecek. İlik açmadan devam edeceğiz arkadaşlar. Her iki parçada da ilik olmayacak. Düğmesiz bir yelek örüyoruz. 5 ilmeği ters olarak ördüm. Sıra sonundaki ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. 3 modelimiz oldu. 1 2 3. Modelimizin birinci sırasını tamamladım. Şimdi arka yüzde modelimizin ikinci sırasını örmeye geçiyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Herhangi bir işlem yapmadan ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. İlmeklerimizin tamamını ters olarak ördüm. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Sondaki ilmeği şu şekilde düz olarak örüyorum. Artık sağ kenar düz olarak devam edecek. Tırtıklı olarak değil, düz olarak devam edecek arkadaşlar. Sol kenar ise yine aynı şekilde tırtıklı olarak devam edecek. Modelimizin ikinci sırasını arka yüzde ters olarak örüp tamamladım. Şimdi modelimizde 3. sıraya geçtim. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra 2 ilmek birlikte örerek kesiyorum. Bir önceki sırada örmüş olduğumuz düz ilmekle modelde olan ilmeği birlikte örerek kestim. Dolama yaptım. Modelimizin ortasında olan düz ilmeği ve kenarlarında olan ilmekleri
Şimdi düz olarak öreceğim. Dolama yaparak artırmamı yaptıktan sonra 1, 2, 3. 3 ilmek düz örüp tekrar dolama yapıyorum. Buradaki ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yine ilk sırada olduğu gibi aynı işlemi yapıyoruz. İlk sırada modelin ortasında bir ilmek düz örmüştük. Şimdi modelimizin 3. sırasında ortada 3 ilmek düz örüyoruz. Model aralarımız 5 düz ilmekten oluşuyordu arkadaşlar. İlk ilmeği modele ekledik. Şimdi modelin ortasında 3 ilmek ters öreceğim. 1, 2, 3. Modelimizin 3. sırasında model aralarında 3 ilmek ters örüyoruz. İpimi arkaya aldım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 ilmek dolama yaptım. Buraya 1 ilmek artırmış oldum. Modelin ortasında olan ilmekleri düz olarak örüyorum. 3 ilmek düz ördükten sonra tekrar dolama yaptım. Buradaki ilmeğimin yönünü çeviriyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Şimdi 3 ilmek ters öreceğim. Normalde ilk sırada 5 ilmek düz örmüştük. Birinci ilmeği ve 5. ilmeği modele eklediğimiz için arada 3 ilmeğimiz kaldı. Kalan 3 ilmeği de ters olarak örüyoruz. Arka yüzde de ters öreceğiz. Burada bir sıra haroşamız olmuş olacak. İpimi arkaya aldım. Yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Dolama yapıp modelimizin ortasında 3 ilmek düz örüyoruz. Tekrar dolama yaptım. İlmeğimin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. Kalan ilmeklerimi ters olarak örüp sondaki ilmeği örmeden şişime taktım. Arka yüze geçtim. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüp modelimizin 4. sırasını tamamlayalım. Modelimizi 4 sırada tamamladım. Şimdi ilk sıraya geri dönüyorum. İlk sırada örmüş olduğumuz gibi örüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Tam ortada olan düz ilmeğimizin yanında olan 2 ilmeği şu şekilde sol taraftan girip ikisini birlikte düz örerek kesiyorum. Dolama yaptım. Modelin ortasında olan ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar dolama yapıp ilmeğimizin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeği düz olarak ördüm. 5 ilmek üzerine modelimizi aynı ilk sırada örmüş olduğumuz gibi ördük. 5 ilmek düz öreceğim. Modelimizin 1. sırasında aralarda 5 ilmek düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek düz ördüm. Buradaki 5 ilmeğin üzerine modelimizi kuracağız. 1. ve 2. ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Dolama yapıp ortada olan ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar dolama yaptım. 4. ilmeğin yönünü çevirip 5. ilmekle ikisini birlikte düz örerek kesiyorum. Şimdi 5 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek düz ördükten sonra 5 ilmek üzerine modelimizi kuruyoruz. İlk ikisini düz olarak birlikte örüyorum. Dolama yaptım. 1 ilmek düz örüp tekrar dolama yapıyorum. Buradaki ilmeğimin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek örmeden alıp 1 ilmek düz örmüştüm buradaki modelden önce.
Buradaki modelden sonra da bir ilmek düz ördüm. Şimdi 5 ilmek ters örüp sondaki ilmeği örmeden şişime takıyorum. Modelimizin yine birinci sırasını tamamlamış olduk. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. İkinci ve dördüncü sıraları arka yüzde tamamen ters olarak örüyoruz ilmeklerimizi. Sadece bu kenarın düz olması için sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp sıra başında örmeden alıyoruz. Pat kısmımızın tırtıklı olması için de sıra sonundaki ilmeği örmeden şişimize takıp sıra başında ters olarak örüyoruz. Şimdi modelde ikinci sıradayım. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüp modelimizin üçüncü sırasına geçelim. Arka yüzde modelimizin ikinci sırasını tamamladım. Şimdi ön yüze modelimizin üçüncü sırasını örmeye geçiyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir önceki sırada bir ilmek düz örmüştük. Bu sırada buradaki düz ilmeği modele katıp iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Dolama yaptım. Modelimizin ortasında olan 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar dolama yaptım. İlmeğimizin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. Aralarda 5 ilmek düz örüyorduk. 5 ilmeğin ilkini modele eklediğimiz için modelimizin 3. sırasında model aralarında 3 ilmek ters örüyorum. 1 2 3. Bir sıra haroşa örmüş oluyoruz arkadaşlar. Hem ön yüzde hem arka yüzde ters ördüğüm için. Şimdi buradaki düz ilmeği de modele katacağım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Dolama yaptım. Arada olan düz ilmeğimizin hem sağında hem de solunda olan ilmekleri de düz olarak örüyorum. Dolama yaptıktan sonra 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar dolama yapıp ilmeğimin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Şimdi 3 ilmek ters öreceğim. Modelimizin 3. sırasında model aralarında 3 ilmek ters örüyoruz. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Dolama yaptım. 3 ilmek düz ördüm. Tekrar dolama yapıp ilmeğimin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. 5 tanesini haroşa olarak örüp sondaki ilmeği örmeden şişime takıp diğer yüzde ters olarak örüyorum. Modelde 4. sıradayız. 4. sıramızı ters örerek tamamlayalım. Arka yüzü ters örerek tamamladım. Modelimiz de kendisini göstermeye başladı arkadaşlar. Modeli bu şekilde her 4 sırada bir sıralı olarak tekrarlıyoruz. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. Daha sonra roba kısmına geçelim. Sağ parçamı istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Modelden sonra 5 haroşa sırası ördüm. Modelden önce de 5 haroşa sırası örmüştük. Model aralarındaki haroşalarımızı sayarsak da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 haroşa sıramız var. İlk sıradan sayarsak da 38 haroşa sıramız oldu arkadaşlar. Şimdi bu sırada kesimlerimize geçeceğiz. Roba kısmını 2 ters 2 düz olarak öreceğiz. Burada aralarda kesimlerimiz olacak. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Burada yine bir ilmek düz öreceğim. Fakat iki ilmeği birlikte örerek burada bir ilmek eksiltmiş olacağım. Şimdi 2 ilmek ters öreceğim. Bir ilmek ters ördüm.
Şimdi 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Burada bir ilmek daha kesmiş oldum. Bir ilmek düz ördüm. Şimdi tekrar bir ilmek daha düz öreceğim. Fakat 2 ilmeği birlikte örerek keseceğim. Üçüncü ilmeğimizi kestik. İpimi öne aldım. Bir ilmek ters ördüm. İkinci tersimi 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 2 ters 2 düz olarak örüyoruz. Şimdi bir ilmek düz ördüm. 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. İkinci düzümü 2 ilmeği birlikte düz örerek kestim. İpimi öne aldım. Bir ilmek ters ördüm. 2 ilmeği birlikte ters örerek burada yine bir ilmek eksilttim. Bir ilmek düz ördüm. 2 ilmeği birlikte örerek burada yine bir ilmek kesmiş oldum. İpimi öne aldım. Bir ilmek ters ördüm. Yine burada bir ilmek kesiyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Bir ilmek düz örüp ikinci düzümü 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Yine burada bir ilmek eksiltmiş oldum. Bir ilmek ters ördüm. 2 ilmeği birlikte ters örerek yine bir ilmek kestim. 2 ilmek düz örüp sıra sonundaki ilmeği de düz örerek sıramı tamamladım. 34 ilmeğimiz vardı. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 10 ilmek kesmiş olduk. Arka yüze geçtim. Arka yüzde yine 2 ters 2 düz olarak örmeye devam edeceğiz. Ön yüzde örmüş olduğumuz düz ilmeklerimizi arka yüzde ters olarak öreceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. Ön yüzde ters ördüğümüz ilmekleri arka yüzde düz olarak örüyoruz. 2 ters 2 düz. 2 ters 2 düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz örüyoruz. Ön yüzde de 2 ters 2 düz olarak örüyoruz. Fakat ön yüzde düz olarak ördüğümüz ilmekleri arka yüzde ters, ters olarak ördüğümüz ilmekleri ise arka yüzde düz olarak örüyoruz. Sıra sonundaki ilmeği düz örerek ön yüze geçiyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. En son 2 ilmek düz ördüm. Sondaki ilmeği düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi omuz kısmına kadar istediğimiz uzunluğa gelene kadar 2 ters 2 düz olarak örelim. Daha sonra diğer parçamızı da örelim arkadaşlar. Sağ parçamızı 2 ters 2 düz olarak omuz kısmına kadar örüp tamamladım. İlk sıradan sayarsak da 43 sıramız oldu. Sol parçamızı da tamamladım. Sol parçamızı da aynı sağ parçamızı örmüş olduğumuz gibi örüyoruz. Tek farkı sol parçamızın pat kısmı sağ tarafta, sağ parçamızın pat kısmı ise sol tarafta. Pat kısımlarını bu şekilde yan yana gelecek şekilde ayarlıyoruz. Şimdi arka parçamızı örmeye geçelim. Arka parçamız için yine 3,5 numaralı şişe 69 ilmek atarak başladım. 5 sıra haroşa ördüm.
5 sıra haroşadan sonra model kurulumuna geçeceğiz. Haroşamızı örerken kenarlarımızın tırtıklı olması için sıra sonundaki ilmeği örmeden şişimizi takıp sıra başında ters olarak örüyoruz. Şimdi modelimize geçiyoruz. Modelimizi örerken kenarlarımız düz olacak. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp sıra başında örmeden alacağız. Arka parçamıza modelimizi kuralım. Şu şekilde sıra sonundaki ilmeği artık düz olarak örüp sıra başında örmeden alacağım. Dikilecek kısımları düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Ön parçalarda olduğu gibi. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Şimdi modelimizin birinci sırasındayız. Bir ilmek düz ördükten sonra 5 ilmek üzerine modelimi kuruyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Bir ilmek dolama yapıp bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir ilmek dolama yapıp ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 5 ilmek üzerine modelimi bu şekilde kurdum. Şimdi model aralarımız 5 ilmekten oluşuyor. 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 5 ilmekten sonra 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek dolama yapıp bir ilmek düz örüyorum. Tekrar dolama yaptım. İlmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yine burada 5 ilmek üzerine modelimizi kurdum. 5 ilmek düz örüyorum. Model aralarımız 5 ilmekten oluşuyor. Aynı ön parçaları örmüş olduğumuz gibi örüyoruz arkadaşlar. Model kurulumunu aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi bu şekilde modelimizi kurup sıramızı tamamlayalım. Sıra sonuna kadar geldim. En son 5 ilmek üzerine modelimi kurdum. Sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. 1 ilmek düz örüp sıra sonundaki ilmeği de düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Sıra başında da modelden önce ilk ilmeği örmeden aldıktan sonra bir ilmek düz örmüştük. Burada da modelden sonra bir ilmek düz örüp sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp arka yüze geçiyoruz. Arka yüzde ilk ilmeği örmeden alıp diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelimizin ikinci sırasındayız. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sondaki ilmeği düz olarak örüp modelimizin ikinci sırasını tamamlayıp ön yüze geçelim. Arka yüzü tamamladım. Arka parçamızda 1 2 3 4 5 6 7 modelimiz oldu. Şimdi 3. model sırasındayım. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir önceki sırada düz olarak ördüğüm ilmeği ve yanındaki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Dolama yaptım. Modelin ortasında olan 3 ilmeği düz olarak örüp tekrar dolama yapıyorum. İlmeğin yönünü çevirip yanındaki ilmekle ikisini birlikte düz örerek kesiyorum. İpimi öne aldım. Bu sırada yani modelimizin 3. sırasında model aralarında 3 ilmek ters öreceğiz. 3 ilmek ters örüp yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Dolama yaptım. Modelimin ortasında olan 3 düz ilmeği örüp tekrar dolama yapıyorum. İlmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Şimdi 3 ilmek ters örüyorum. Tekrar modelimde olan ilmeklerimi örüyorum. Sıramızı örüp tamamlayalım. Arka yüze geçelim. Arka yüzde de ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Sadece sondaki ilmeği düz olarak örüyoruz. Arka yüzü de tamamlayıp tekrar ön yüze geçelim. Arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçtim. Modelimizi 4 sırada tamamladık. Şimdi ilk sırada olduğu gibi modelimizi kurup örmeye devam edeceğiz. Her 4 sırada bir modeli sıralı olarak tekrarlayacağız. Aynı ön parçalarda örmüş olduğumuz gibi.
Ön parçamızı kaç sıra ördüysek arkadaşlar, arka parçamızı da aynı o sırada örelim. Daha sonra 5 haroşa sırası örüp gelelim arkadaşlar. Daha sonra birkaç ilmek kesim yapıp arka parçamızı tamamlayacağız. Arka parçamızı, ön parçamızı örmüş olduğumuz sayıda ördüm. Modelden sonra 5 haroşa sırası ördüm. Şimdi bu sırada kesimlerimiz olacak. Toplamda 5 ilmek keseceğim. İlmeklerimi ara ara keseceğim arkadaşlar. Şimdi yine ön parçalarda olduğu gibi 2 ters 2 düz olarak öreceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Düzle başlıyorum. 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Şimdi burada bir tane eksiltme yapalım. 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. 1 ilmek kesmiş oldum. İkinci tersimi de örüp 2 ilmek düz örüyorum. 2 ters 2 düz olarak devam ediyoruz. İki ilmek düz örüp şimdi yine burada da bir ilmek daha keselim. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek daha ters örüyorum. 2 ilmek ters ördüm. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Şimdi yine bir ilmek daha eksiltme yapıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek daha ters örüp 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Toplamda 3 ilmek kestim. 1 2 3. 2 ilmek daha keseceğim. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Şimdi bir ilmek daha burada kesiyorum. İkinci tersimi de örüp 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz. Şimdi bir ilmek daha kesiyorum. 5. ilmeğimi de burada kestim. Toplamda 5 ilmek kestik. 2 ilmek ters örüp 2 ilmek düz örüyorum. Sondaki ilmeği de düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. İlk ilmeği aldıktan sonra 2 ilmek düz ilmekle başlamıştık. 2 ilmek düz ilmekle sıramızı tamamladık. Şimdi arka yüze geçiyorum. Artık kesim yapmadan şişimizde olan ilmeklerle 2 ters 2 düz olarak örmeye devam edeceğiz. Ön parçaları örmüş olduğumuz sayıda öreceğiz. Ön parçamızı kaç sıra ördüyseniz arka parçamızı da o kadar örüp omuz kısımlarından birleştireceğiz. İki ters 2 düz olarak örüyorum. Ön yüzde düz olarak örmüş olduğum ilmekleri arka yüzde ters örüyorum. Ters ördüğüm ilmekleri ise düz olarak örüyorum. İlmeklerimi yönüne göre örüyoruz arkadaşlar. 2 ters 2 düz olarak örüp daha sonra omuz kısımlarından birleştirelim. Arka parçamızı 2 ters 2 düz olarak 42 sıra ördüm. Şimdi 43. sıradayım. Omuzları örüp yakasını keseceğim. Ön parçalarda olduğu gibi 24 ilmek örelim. Yine 2 ters 2 düz olarak örüyorum. Daha sonra yakasını keseceğim.
2 ters 2 düz olarak 24 ilmek ördüm. Şimdi yakası için kesimlerimize geçelim. Bir ilmek düz ördüm, bir ilmek daha düz ördüm. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Yine aynı şekilde ilmeklerimizi bu şekilde hem örüp hem keselim. Diğer omuzda da 24 ilmeğimiz kalana kadar yakasını keselim. Yakasını kestikten sonra kalan 24 ilmeğimizi 2 ters 2 düz olarak ördüm. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka parçamızın üzerine örmüş olduğumuz sağ parçayı bu şekilde yerleştiriyorum. Sağ parçamı ilmek tutucudan çıkarıp şişe taktım. Şu şekilde tığ yardımıyla birleştireceğim. Şimdi şu şekilde iki parçanın da arka yüzü ön tarafta olacak. Bir ilmek arka parçadan, bir ilmek de ön parçadan alıp bu şekilde örüyorum. Tığ ile birleştireceğim. Yine aynı şekilde bir ilmek önden, bir ilmek arkadan alıp 3 ilmeği birlikte şu şekilde örüyorum. Üç ilmeği birlikte örüyoruz. Bir ilmek ön taraftan, bir ilmek arka taraftan alıp 3 ilmeği birlikte örüyorum. İlmeklerimizi bitene kadar bu şekilde tığ yardımıyla omuzları birleştirelim. Omuzumu birleştirdim. Omuz kısmımızın dıştan görüntüsü böyle arkadaşlar. İç kısmı da böyle. Şimdi diğer omzumuzu birleştirmeye geçelim. İplerimizin yönüne göre şişimizi takıp birleştirelim arkadaşlar. Şişimin yönü bu tarafta. Şu şekilde ilmeklerden çıkarıyorum. Bu tarafa çeviriyorum. İpiniz hangi yöndeyse şişinizin yönünü de o yöne çevirip yine tığ yardımıyla birleştirelim. İpim burada. Yine sol parçamı arka parçanın üzerine koyuyorum. Ön parçayı şu şekilde arka tarafa çevirip yine aynı şekilde birleştireceğim arkadaşlar. Bir ilmek ön taraftan, bir ilmek arka taraftan alıp iki ilmeği bu şekilde birlikte örüyorum sıra başında. Daha sonra yine bir ilmek önden, bir ilmek arkadan alıp 3 ilmeği birlikte örüyorum. Bu omzumuzu da bu şekilde birleştirip tamamlayalım. Omuzları birleştirip tamamladım. Şimdi kenarları dikmeye geçiyorum. Kenarlarımızı da şu şekilde dikiyoruz. Son ilmeğin aralarına batarak dikiyorum. Ön yüzden dikiyorum arkadaşlar. Son ilmeğin aralarına batarak dikiyoruz. Ön parçadan önce, daha sonra da arka parçadan ilmeklerin aralarına batarak bu şekilde birleştiriyorum.
Şimdi bu kenarı birleştirip diğer kenarı da birleştirelim arkadaşlar. İlk haroşa kısmını tırtıklı kısımlardan birleştirelim. Daha sonra ilmeklerin aralarına batarak bu kenarı da birleştirip yeleğimizi tamamlayalım. Yeleğimizin kenarlarını dikip yeleğimi tamamladım. Daha sonra düğmesiz bir yelek ördüğümüz için bağcık ve pompon yapıp tam şu kısma diktim arkadaşlar. Bağcığımı nasıl yapıyorum sizlere onu da göstereyim. İpimizi alıp 1-2 metre uzunluğunda şu şekilde sol tarafa bırakıyorum. Bir zincir çekiyorum. Daha sonra uzun bırakmış olduğum ipi tığıma dolayıp 2 ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar aynı şekilde tığımıza dolayıp 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Bağcıklarınızı zincir çekerek de yapabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Ben bu defa bu şekilde yaptım. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar bu şekilde örüyoruz. Daha sonra yapmış olduğumuz pomponlara birleştirip yeleğimizin tam şu kısmına dikiyoruz arkadaşlar. Pomponları da yine isterseniz pompon aparatı kullanarak yapabilirsiniz. İsterseniz de sizin bildiğiniz pompon yapma tekniğini kullanarak pomponları yapıp yapmış olduğumuz bağcıkların uç kısmına birleştirerek yeleğimize dikebiliriz arkadaşlar. Bağcığım bu şekilde. Yeleğimin arkasını da göstereyim. Arkası da böyle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni örgü videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.